Bugünün tarifiyle sizleri Amsterdam'a götürüyoruz. Evet, oranın en iyi kurabiyesi olarak anılan Van Stabela kurabiyesi. İçindeki enfes akışkan beyaz çikolatasıyla bir çeşit kakaolu ve çikolatalı kurabiye tarifi aslında. Amsterdam'da satılıyor ve sadece 2014 yılından beri satışta olan bir tarif. Buradan da kurabiyenin ne kadar başarılı olduğunu anlayabilirsiniz. Çok kısa bir zamanda ünü tüm dünyaya yayılmış. Açıkçası benim de son zamanlarda denediğim en iyi kurabiye oldu. Kek kıvamında bir kurabiye düşünün ve içinde akışkan nefis beyaz çikolatası. İlk ısırıkta sizi sizden alacak muazzam bir lezzet. Orijinali nasıldır bilmiyorum ama bu tarif kesinlikle enfes oldu. Onu garanti ederim. Denettiğim herkes çok beğendi ve kurabiye sevmeyenler bile bayıla bayıla yediler. Aranızda özellikle Amsterdam'a gidip bu kurabiyenin orijinalini deneyenler varsa fikirlerini yorumlara yazsınlar lütfen. Henüz kanalımıza abone olmadıysanız da sağ alt taraftaki abone ol simgesine tıklayarak kanalımıza abone olup hepsi denenmiş ve beğenilmiş tariflerden oluşan içeriklerimizi kaçırmadan izleyebilirsiniz. Tarifin güzelliği bol çikolatalı oluşundan kaynaklanıyor. Bu yüzden hamurunda da çikolata kullanıyoruz. Ben bitter ve sütlü çikolatayı karışık kullandım ama siz sadece bitter çikolata da tercih edebilirsiniz. Bu tarz kurabiyelerde bence damla çikolata yerine kalıp çikolata tercih edilmeli. Çünkü çikolatayı farklı büyüklüklerde parçaladığınızda kurabiyede de farklı şekilde eriyor. Bir kısmı tamamen hamura karışırken bazı parçalarda hafif akışkan kalıyor ve o haliyle gerçekten harika oluyor. Küçük parçalara ayırdığımız çikolatayı daha sonra kullanmak üzere bir kaba aktarıyoruz. Artık hamurun hazırlanışına geçebiliriz. Bunun için oda sıcaklığında tereyağını derin bir kaba aktarıyoruz. Bu tarifte hem beyaz hem de esmer şeker kullanacağız. Esmer şeker içeriğindeki pekmez sayesinde içine girdiği tatlıya sakızımsı bir kıvam veriyor. Bu yüzden de bu tarz kurabiye tariflerinde sıklıkla kullanılır. Her zamanki gibi vanilya aromasını çırpma aşamasında ekliyoruz ki tadı daha iyi hissedilebilsin. Şimdi hepsini kremamsı bir hal alana kadar güzelce çırpıyoruz. Şeker tereyağı ile yeteri kadar iyi çırpılmazsa kurabiyeyi yerken erimediği için hissedilebilir. Bu yüzden bu aşamaya dikkat edip bu görüntüyü yakalayana kadar çırpmayı sürdürün. Sıra yumurtaya geldi. Oda sıcaklığında bir tam yumurtayı kırıp harcı biraz daha çırpıyoruz. Artık katıları ekleyebiliriz. Her zamanki gibi eleyerek ekliyoruz. Un, kakao ve kabartma tozu. Katı malzemeler eleyerek eklendiğinde bu altta kalan topaklanmaları giderebiliyoruz. Şöyle bir karıştırdıktan sonra parça çikolataları da ekliyoruz. Kurabiye hamurunu fazla yoğurmamak gerekiyor. Hamur bir araya gelecek kadar yoğrulsa yeter. Gördüğünüz gibi kıvam olarak ıslak ve oldukça yumuşak bir harç. Tüm kurabiye hamurları dolapta bekletildiğinde daha iyi sonuç verir. Bu tarif için bu soğutma aşaması çok önemli bir püf noktası. Dolapta en az 30 dakika kadar beklettikten sonra artık şekil vermeye geçebiliriz. Bu ölçülerden yaklaşık 60'ar gramlık 10 adet kurabiye çıkıyor.
Ben büyüklüklerinin eşit olması için terazi kullanıyorum ama siz göz kararı da eşit büyüklükte 10 adet kurabiye yapabilirsiniz. Kurabiye hamurundan bir parça alıp elimizin ortasına düzleştiriyoruz ve içine beyaz çikolata koyuyoruz. Ardından da kenarlardan kapatıp çikolata içinde kalacak şekilde yuvarlıyoruz. Aslında iç dolgu olarak kuvertür beyaz çikolata kullanılıyor ama bizim evde kalmadığı için ben bu sefer damla çikolata kullandım. Kuvertür olmasa da Callebaut marka damla çikolatayla da çok iyi bir sonuç aldım. İçine konulan beyaz çikolatanın kalitesi çok önemli. Kuvertür çikolata ile çok güzel oluyor ama marketlerde satılan beyaz çikolata ile de yapsanız tadı yine güzel olacaktır. Sadece içinde istediğiniz o akışkanlığı maalesef yakalayamayabilirsiniz. Bu yüzden eğer içi akışkan olsun isterseniz kullanacağınız çikolatanın kalitesine dikkat etmelisiniz. Kurabiyeler ısıyla birlikte yayılacağı için tepsiye dizerken aralarında boşluk kalmasına dikkat edin lütfen. Şimdi pişirmeye geçebiliriz. 175 derecede önceden ısıtılmış fırının fanlı ayarında 9 dakika pişecekler. Fazla pişirmeyin, o zaman kuruyabiliyorlar. Fırından çıktıklarında çok yumuşak oluyorlar. Bu yüzden biraz soğumadan elinize almayın. Kesinlikle ılık tüketilmesi gereken bir tarif. İçindeki bu akışkan çikolataya, kurabiyenin dokusuna bayılacaksınız. En sevdiğiniz kurabiyelerden olacağı kesin. İster çayla, ister kahveyle, isterseniz de bir bardak soğuk sütle keyifle yiyebilirsiniz. Malzeme listesine her zamanki gibi kaşık ve bardak ölçüsüyle açıklamalar kısmına ekledim. Tarifin malzeme detaylarına oradan da ulaşabilirsiniz. Oluşturduğumuz içerikleri beğeniyorsanız lütfen kanalımıza abone olup bildirimleri açarak bize güç verin. Bir sonraki tarif videosunda görüşmek üzere. Afiyet olsun.